Bir dengeni kaybetsen aşağıdasın. Şurası birazcık korkutmuyor değil. İyice şu anda gördüğünüz gibi daraldı. Oh, çok güzel. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar, ünlü Crazy House'tayız şu anda. Girilmeyeceğim. Dünyanın en ilginç 10 mimarisi arasında sayılıyor. Daha geniş bilgiler vereceğim. Camları örümcek ağı biçiminde. Gerçekten de çok enteresan. Koridordan koridora geçiyorsunuz evin içerisinde. Bakın şurada da bir başka diğer parçası var. Oh, çıktık. Yes. Yes. Of course. Birazcık tehlikeli gibi. Çünkü kısa ve gayet yüksekteyiz. Çok da kalabalığız. Oh, çok güzel. Ya çocuklar bizden daha rahat. Tao da benden daha rahat çünkü yes okay. Kısa boylular daha avantajlı arkadaşlar. Which way do you want? Okay, that's this way. Of. Ya şunları yapsalarmış iyi olurmuş. Ama dokunamıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü mimar yapmış. Bilgileri bir vereceğim arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım da. Gerçekten de Crazy House değil mi? Gerçekten de Crazy House arkadaşlar. Metrelerce yukarıdayız. Bakın bu bir kat. Altta bir kat. Ne işimiz var buralarda, deli miyiz biz ya? Evet, devam edelim. Vietnam'ın yüksek rakımlı Dalat şehrinde çam ormanlarının, Fransız kolonyal villalarının arasında bir yapı ansızın yükseliyor ve biz bu yapıya girdik arkadaşlar. Bu yapının Vietnam dilindeki ismi Viet Tu Hang Na. Viet Tu Hang Na'nın tam Türkçe'ye çevrilişi, biraz sesli ve kalabalık dostlar, tam Türkçe'ye çevrilişi aslında Hang Na'nın villası. Bu villa bir otel olarak tasarlanmış. Daha sonrasında Sosyalist Parti'ye verilmiş fakat demişler ki yani bundan otel olmaz. Ama yıkmamışlar ve çok güzel bir turistik yere çevirmişler. Yeni aslında, yani 1990 diyebiliriz. Ekspresyonist sanat temel alınıyor, dışa vurumcu. Dünya ise burayı Crazy House, yani çılgın ev olarak biliyor. Pek çok magazin gazetesinde, pek çok dergide dünyanın en çılgın 10 evi arasında seçilmiş. 1990 yılında da ziyarete açılmış. Na, yani Mimar Na, klasik mimarlık eğitimi almış bir isim olmasına rağmen burada bilinçli biçimde modern mimarinin alışıldık kurallarını terk ediyor. Dik açılar, simetrik cepheler, rasyonel plan şemaları neredeyse tamamen ortadan kalkmış.
Yerine kıvrılan, bükülen, dalgalanan, bazen sizinle oyun oynar gibi bir merdivenden iniyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz, yukarı doğru çıkıyorsunuz. Beton, taş ve sıva kullanılarak oluşturulan bu kütle devasa bir banyan ağacını andırıyor. Kök gibi görünen merdivenler, mağara gibi oyuklar, mantar ve hayvan figürleri, örümcek ağını çağrıştıran pencereler. Böyle birlikte, hepsi birlikte, yani doğadan kopuk bir nesne değil, doğrudan doğruya doğayla iç içe gibi Dalat'a inanılmaz uyum sağlamış, cuk diye oturmuş bir bina. Aslında mimarlık literatüründe organik ya da biyomorfik terimleriyle anılıyor. Mimar kendisi de zaten Antoni Gaudi'nin Barcelona'daki eserleriyle akrabalık kurduğunu söylemiş. Taş ve betonu canlı bir organizma gibi eğip büküyorsa Na'da benzer şekilde malzemeyi doğanın diliyle konuşturmuş. İçi oldukça geniş arkadaşlar. Oldukça geniş. Her yerde koridorlar şeklinde aşağıya doğru iniş var. Biz yukarıdan inmeye başladık. Epey de yüksek yani. Hani çok da alçak sayılmaz. Oh, sorry. Bitmiyor arkadaşlar. Hakikaten bitmiyor. Buradan bir başka koridor devam ediyor. Buradan bir başka koridor. Bütün evin iç kısmı koridorlarla ve ince ve hani tehlikeli. Mesela Tao için değil. Tao'nun boyu çok güzel çık diye oturuyor. Çocuklar rahat rahat geçiyor. Ama eğer 1.75'in üstündeyseniz, 1.75'ten bahsediyorum. Yani 90'sanız falan gelmeyin zaten. 1.75'in üstündeyseniz öyle kalıyorsunuz. 1.90'lar aşağıda bekliyor arkadaşlar. Hani ben de 1.79'um ama hangi akla hizmet geldiysem çok zevkli. Bakın orta koridorlarda çok nadir uzun boylu Rus arkadaşla karşılaşıyorsunuz. Geçemiyorlar çünkü. Tavşanım her yerden geçti ama. Which way? You choose. Whenever you want. Yeah. Okay, stay safe. Enough. Stay safe. Evet, burayı seçtik. Bu yolu seçtik, daha güvenli arkadaşlar. Kat kat aşağı iniyoruz. One minute. Evet, bakın. Burası da böyle başka küçük bina mı diyelim, birbirleriyle böyle koridorlarla, merdivenlerle birleşen, tam sayamadım, kafam karıştı arkadaşlar. Bir o tarafa dönüyorsunuz, bir o tarafa. 3-4 tane böyle bina var. Evet, şuradan geçebilirsek eğer. Luna Park gibi ya. Aman aman aman. Burası, bir dakika dostlar. Şuradan şöyle bir geçebilirsem. Yes, I'm careful. Ay. Hop. Öyle bakın, en üst kat. Aşağı doğru inmeye çalışıyoruz şimdi. Nerede yok ya. Neredeyse oturacağım ben. Ancak Crazy House yalnızca biçimsel bir benzerlikten ibaret değil. Aynı zamanda ifadeci, hatta yer yer sürreal bir atmosfer. Hatta yani yer yer dedik ama belki de tamamen sürreal bir atmosfer. Bence Ölü Gelin. Ölü Gelin filmine çok yakışırdı. Mekanın ölçeği sürekli değişiyor. Tavanlar alçalıyor, tekrar yükseliyor. Can we down? Aşağı inemiyoruz arkadaşlar. Burası da yukarı çıkıyor, orası da yukarı. Oradan geldik zaten. Buraya da dükkan yapmışlar. Bu durum kullanıcının bedensel farkındalığını arttırıyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. İçinde dolaşmak bir spor gibi. Hatta Luna Park'la spor karışımı. İnsan artık otomatik
pilota bağlanmış gibi yürümüyor. Sürekli dikkat etmek zorunda, her adımını düşünmek zorunda kalıyor. Mekan deneyimi böylece sadece fiziksel değil, yani böylelikle mekan deneyimi sadece fiziksel değil, psikolojik bir farkındalığa dayanıyor dostlar. Arkadaşlar bir iniyorsunuz bir çıkıyorsunuz, bir iniyorsunuz bir çıkıyorsunuz. Vallahi yine yolu bulamazsak eğer, yine yolu bulamazsak ben şöyle o fıstık gibi şunun üzerine yatar uyurum. İndik galiba. Evet. İndik. Na'nın tasarım yöntemi de gayet alışılmadık bir yöntem. Ayrıntılı teknik planlar yerine çoğunlukla resimler ve eskizler üretmiş. Bir de bakın böyle parlatılmış bir ev yani. Arkadaşlar normalde mimar burayı bir otel olarak planlamış. Çok hoş değil mi ya? Çok güzel. Aşağı indik. Güvenlikteyiz. Güvenliğe geçince de Tim Burton'ı beyin hatırladı. Evet, Tim Burton'ın Ölü Gelin filmini anımsatıyor. Crazy House. Tim Burton'ı da analım burada. Ne kadar enteresan değil mi? Orada adrenalin olduğu için gereksiz şeyleri düşündürtmüyor beyin. Yani gereksiz derken Tim Burton'a gereksiz demiyorum. Tim Burton ama güvenlik alanın gereklisi, öyle söyleyeyim. Yani tepedeyken, havadayken bir düşme tehlikesi ihtimali, bir denge kaybı ihtimalindeyken Tim Burton tabii ki gereksiz oluyor. Her şey gereksiz oluyor orada çünkü. Beyin açısından. Gerçekten çok enteresan. Yapı mühendislik mantığının kusursuz tekrarından çok el emeği ve sezgiyle şekillenmiş gibi. Bu evin işlevi tek boyutlu değil. Hem bir misafirhane olarak hizmet veriyor, en azından kuruluş dönemlerinde, fakat daha sonrasında tamamen turistliğe çevirmişler. Ayrıca ziyaretçilerin gezdiği de bir merkez. İçerideki odalar kaplan, kartal, karınca gibi hayvan isimleriyle temalanıyor. Her birinin de sembolik anlamları var. Güç, özgürlük. Mesela karıncayı Vietnamlılara benzetmiş mimar. Ve çalışkanlığını, Vietnamlı insanların çalışkanlığını temsil ediyor. Konaklama deneyimi bile bu odaların isimlendirilmesiyle aslında çeşitli anlamlar kazanıyor tekrar. Mimarın kendi açıklamalarına göre bu yapının temel amacı yalnızca sıra dışı olmak değil, insanı doğayla yeniden ilişkilendirmek. Modern kentlerin keskin betonarme kutularına karşıtlık ve bir çeşit isyan. Mimar bunu kendisi söylüyor. İlk yıllarda yerel yönetimler tarafından standart dışı ve kontrolsüz bulunarak çok eleştirilmiş bu bina. Otel olarak kullanılması çok tartışılmış. Bir süre kullanılmış, bir süre kullanılmamış. En sonunda yıkmamışlar ve turistik yere çevirmişler ve bence çok iyi yapmışlar çünkü turist kaynıyor ortalık. Yani burada söz konusu olan bir anlamda aslında yıkıcı bir delilik. Yani mimarın kendi açıklamasında söylediği şey şu, okudum. Üzerine makaleler var, bakabilirsiniz. Akademik makaleler de var. Mimarın kendi açıklamasında ben Vietnam'ın gelecekte tamamen betonarme şehirler değil, doğaya uyumlu, sürreal ve insanın hayal gücünü, bedenin farkındalığını kapatmayacak bir mimari eser bırakmak istedim. Umarım bundan sonra benden sonrakilere de örnek olur demiş.